Merhaba arkadaşlar, Kripto Coin Çarşısı'na, kanalımıza, canlı yayınımıza hoş geldiniz. Evet güzel kardeşlerim, dün akşam canlı yayınımız olmadı biliyorsunuz. Hepinizde bir seçim heyecanı vardı. Dedik kardeşlerimiz ekran başına gelmezler. Şöyle bu akşam biz de istirahat edelim dedik. Dün akşam canlı yayın yapmadık. Bu akşam tabii ki onun açığını telafi edeceğiz arkadaşlar. Evet bu arada hepinize hoş geldiniz diyoruz. Güzel kardeşlerimiz. Kanalımıza ilk gelenlerden Sayın Milletvekili Lazio Yaşar, vatansever, Ömer Güder, Yıldırım Mayuk Mayruk, Erol Özkul, pardon özür, Ersin Tutak, Mahmut Tabuoğlu, Mine Bozkurt. Bu arada arkadaşlar istediğiniz coinler listeye ilave edildi, onların analizleri yapılacaktır. Muhittin Akan, iyi yayınlar hocam demiş, eyvallah. Hasan İlhan, Fantom demiş, Fantom var zaten. Sevgi Gümüş, selamlar hocam diyor. Hakkı Kaptan, iyi yayınlar, iyi akşamlar hocam demiş. Feçali, Şiba, tabii ki bunlar da listemizde olacak arkadaşlar. Ayrıca Eda Nur kardeşimiz katıl butonuyla kanalımıza destekte bulundu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Tekrar aramıza hoş geldiniz diyoruz. Fırat Alparslan, Alpaslan, evet doğru. Vaves'i ilave ettik listemize. Vaves'te var arkadaşlar. Zeki Levent, selam hocam. VC'in Lunch, Terra Klasik Lunch bakar mıyız demiş. Tabii ki bakacağız arkadaşlar. Zeki Levent, selam hocam. Aleyküm selam. Çapanoğlu Stuttgart'a, Avusturya'dan selamlar olsun diyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. Ee, Eda Nur Aynacı kardeşimiz, hayırlı yayınlar hocam demiş. Ethereum Po, ETHV bakar mıyız demiş. Tabii ki ona da bakacağız. Cankat, hocam Aptos demiş. Bakarız güzel kardeşim, Aptos da var. Yusuf Kılıç, selam reis demiş. Eyvallah, aleyküm selam güzel kardeşim. Hoş geldiniz. Yine şöyle aşağılarda bakıyoruz. Mehmet Beyektemir, arkadaşlar boğa ters koşuyor haberiniz olsun. O yüzden endişe yapmayın. Burnum kaşındı güzel kardeşim. Senin o lafın üzerine pardon özür. Yani inanın tatlı bir kaşıntı geldi burnumuza. Boğa ters koşuyor işte güleceğim yoktu. Ters koşan boğa da var doğru ama bizim piyasamız arkadaşlar yani boğa piyasamız aslında girdi ama bazen ayların hakim olduğu haftalar var. Bu satıcıların ön plana çıktığı haftalar arkadaşlar. Bunu yaşadık zaten. Şimdi onlara geleceğim, değineceğim bazı konulara. Ama önce kimler geldi onları, o kardeşlerimizin isimlerini okumak istiyorum. Biliyorsunuz kanalımıza katıl butonu ile destek veren kardeşlerimizin isimlerini bu şekilde okuyoruz yayınlarımızda. Evet, Harun Keskin, Nevzat Şenol Erdem iyi yayınlar hocam demiş. Eyvallah, hoş geldiniz hocam. Senayi Özer, Barış Yeni Ocak, Fırat Budak, Casmi bakar mıyız hocam demiş. Casmi, arkadaşlar Casmi birkaç gün düşüşten ardından toparlamaya çalışıyor. Herhalde iyi bir yere tekrar çıkacağını düşünüyorum. Tek borsanın bazı işlem çiftlerinden delis etmesi bunun piyasadan yok olacağı anlamını taşımaz arkadaşlar. Orada bir kere mutabıkız. Erkan DNS, hocam CFX'e de bakacağız inşallah. Şuraya da notumuzu alalım. CFX'i aldık. Evet onu da aldık buraya notunu. Ee, Merdan Kaplan, hocam iyi yayınlar. SXP, Peçali. Peçali var zaten. Coin listemizde var. İyi yayınlar hocam demiş. Audio istek demiş Fatih İnce. Audio gelecek güzel kardeşim. Audio da var. Çiliz de var tabii ki bu arada. Çiliz yazmayanlar için. Murat Gündoğdu. Sanayi A rahat ol. Bir haftalık büyük bir fuar. Evet arkadaşlar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz yayınımıza. Güzel kardeşlerim. Şimdi grafiğimize de geçelim. Öyle konuşalım değil mi? Yani grafik olmadan birazcık da konuşmak bazen doğru olmuyor.
Şöyle bir geçelim. Ya hocam bu grafiği biz bir yerden hatırlıyor gibiyiz. Bu oklar da aslında hiç istemedim. Bakınız ilk defa oklarımın 12'den vurmasını istemediğim grafik bu arkadaşlar. Bakınız. Bizim çektiğimiz oklar genelde 12'den vurdu piyasanın normal gidişatında. Bu dolar endeksinde okların 12'den vurmasını ben hayatta istemiyorum ya. Tek istemediğim bu. Güzel kardeşim. Çünkü bakınız dolar endeksi 100'ün altına geldiği zaman aha da aylık grafiğinde bu EMA 50 günlük ortalama yok mu arkadaşlar? Şurası bakınız. Şu EMA 50 günlük ortalama tam 97-95. Buralara kadar düşerse yani 100'ün altına gerilersek ters bir korelasyonda çalışıyor biliyorsunuz kripto paralarla dolar endeksi. O zaman Bitcoin ve altcoin'lerde güzel bir çıkışlar olur arkadaşlar. Ama tersi olarak dolar endeksinin yukarı yönlü momentumu Bitcoin ve altcoin'lerde stabil hareket etmesini tetikler tekrar. Bu arada Özgür Özdemir hocam siz de hoş geldiniz. Evet güzel kardeşlerim. Yani dolar endeksine şöyle bir gözünüz sürekli kaysın. Dolar endeksi eğer kırmızıdaysa bakınız. Bugün kırmızıda kripto paralarda bir yeşillik hakim değil mi? Ufak da olsa. Bazılarında %10 gibi yükselişler var ama ufak da olsa bir yeşillik hakim. Çünkü dolar endeksimiz güzel kardeşlerim yaklaşık 0,28'lik bir kırmızıya sahip arkadaşlar. Şimdi diğer bir konu ABD ne yapıyor? Borçlarını ödeyememe durumu var. Meröde düşme olayı var. Kısa vadede olsa. Bu ne yapacaktır arkadaşlar? Bu yatırımcıları altına yöneltecektir, Bitcoin'e yönlendirecektir. Önümüzdeki günlerde bunları yaşayacağız. Zaten banka krizleri kripto paralara yarayacaktır. Kripto paraları ön plana çıkaracaktır. Bunu bütün videolarımızda hemen hemen sizlerle paylaşmıştık arkadaşlar. Şimdi diyoruz ki FED 2024'e kadar faiz indirme politikasını gündemine taşımıyor. Hiçbir zaman gündemimizde olmayacak diyor. Enflasyonda hedefi zaten 2. 2'ye gelse de mi olmayacak hocam? Arkadaşlar 2024'e kadar herhalde bu yine önümüzdeki toplantıda yine küçük bir faiz artışıyla 25 bas puan gibi bir faiz artışıyla yoluna devam edecekmiş gibi duruyor. Bu zaten bankaları tamamen böyle sık boğaz etti. Bankalar nefes alamayacak duruma geldi. Banka iflasları çığ gibi büyüyecektir o zaman. Bu da kripto paralara yaramayacak mı? Elbette yarayacaktır. Dünyada rezerv para olarak bilinen dolar bu temerrüde düşme olayında hakimiyetini yitirme endişesi var bunlarda. Bu durum tabii ki altına ve kripto paralara yarayacaktır. Buradaki anlattıklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi içermemektedir arkadaşlar. Kendi görüş ve düşüncelerimdir. Yani hoca şunu dedi, bunu alalım, satalım bu şekilde bizde yok burada arkadaşlar. Biz sadece grafiklerimize bakıyoruz, yorum ve analizlerimizi formasyonlara göre değerlendiriyoruz. Piyasanın normal gidişatında bizim çektiğimiz okların 12'den hedeflerine vurduğunu hepiniz biliyorsunuz aşağı yukarı. Yeni gelen kardeşlerimiz bilmeyebilir. Ama çoğunluğu biliyor arkadaşlar. Peki hocam, Bitcoin'de durum ne? Öyleyse buraları anladık. Güzel kardeşlerim, bakınız Bitcoin an itibariyle total 2'den girecek olursak bugün %1,18'lik para girişi var ve 576'lara doğru bir momentum sergilemeye başladı tekrar. Ben bunu günlükte ele alacağım. Bir ara 580 milyar doları iğnelese de şu an 76 seviyelerinde hareket ediyor. Dominans. İşte bu dominans da bizi frenletiyor arkadaşlar. Bitcoin hem kendi yeşile dönüyor
hem dominans. Yani hem piyasa değeri yüzdelik bazda değer kazanıyor, hem kendisi değer kazanıyor. İşte o zaman bizi altcoin'leri frenletiyor. Böyle el frenini çektiriyor altcoin'lere. Yok, zorlanıyor. Ne olacak hocam? Yani bizler ne zaman yükseleceğiz? Bu altcoin'ler ne zaman gidecek? Ne zaman yani arkadaşlar Bitcoin defalarca söyledim. 28.500, 28.400 doların üzerinde kalmadığı sürece bakınız Bitcoin 28.400, 25 yani 28.500 doların üzerinde kalmadığı sürece önümüz biraz böyle rizikolu görünüyor. Ama ben bu gidişatın buraların üzerinde kalma değil, 30'ların da üzerine devam edeceği yönünde benim düşüncem. Hatta geçen yayınımızda ne dedik? Bitcoin 26.000 dolarlara kadar gelmişken iki gün önceki yayınımızda. Nereye kadar iğne attık? 25.700'e kadar bir çekme yaptı o ara. Hadi iğneyi saymıyoruz. Bar mumu sayarsak 26.000 dolar seviyelerine kadar ne yaptı? Bir geri çekilme yaşadı. Biz ne dedik orada? Arkadaşlar dedik. Bitcoin 26.000 desteği var. Bu destek güçlü bir destek. Buradan dönüşü yine 34.500 dolar olan bizim hedefimize doğru ilerleyecektir dedik. Keza parantez içinde şunu da söyledik. Arkadaşlar dedik. Bitcoin'in 25.000 dolar, 26.000 dolar, 24.000 dolar yani bu aşağı yönlü sarkması 30.000 doların ve üzerine gitmesi kadar neydi? Hareketli olmayacaktır. Yani ihtimali az. 25.000 ve aşağısının ihtimali %20 ise %80, 30 ve 30'un üzeri ihtimali daha ağır basıyor şu anda. Geçen de dedim ben bunu. Ama çoğunuz güldünüz ya da alay ettiniz ya da bilenler biliyor zaten böyle yeni girenler bu hoca ne diyor ya kafayı yemiş dediler. Hatta bunu önceden de demişlerdi bize. Bitcoin 16.000 dolar olduğu zamanlarda 21.500 dediğimiz zaman güldüler. 8.000 dolara gidiyor Bitcoin dediler. Ya 5.000 dolara sıfırlanacak. Efendim onlar hep terk ettiler bizim kanalımızı. Baktı ki bu hocanın dedikleri milimetrik oturuyor. Bu hocanın dediklerini dinleyen, sabreden kazanıyor. İşte onlar belki diyar eylediler. Ne olsun? Bizim sıkıntımız yok o konuda. Bizler kardeşim grafikleri okuyoruz. Grafik ne derse onlarla yolumuza devam ediyoruz. Şimdi 4 saatliğine bakalım Bitcoin'in. Evet güzel kardeşler. 4 saatliğinde gözle görülen bir yükseliş var mı? Var. Bu yükselişi 26.000 dolarlardan alarak 27.000 iğnesiyle beraber 27.665 dolara kadar taşıdık. Şu an 27.486 dolarda ve %2.11 yükselişteyiz Bitcoin'de. EMA 50'yi kırdık mı arkadaşlar? Bakınız 4 saatlikte EMA 50'yi kırdık. Sırada ne var? EMA 200 var. Orası da 28.600. Yani 28.400 ve 28.500 doların üzerinde kalabilmesi dediğim nokta burasıdır. Burada EMA 200'ün üzerine oturursak 30'lar, 35'ler buralar gelecektir arkadaşlar. Çünkü RSI'ye bakıyoruz aşağıda. RSI 62'lerde 4 saatlik grafikte bakınız. RSI 62'lerde demek 50'nin üzeri demek yükselişin devam edeceğini söyler. Şu aşamada alıcıların satıcılardan daha baskın olduğunu görüyoruz. Öyleyse piyasamız gayet güzel. Rahat şu anda. Haftanın ilk günü başlangıcı da güzel yaptık. Şimdi biz ne bekliyor önümüzde? Artık Bitcoin dominansının kırmızıya dönmesini bekleyeceğiz. Çünkü 48-49 bandı aralığı dönüş olabilecek bir aralık. 46'lara kadar geri çekilirse dominans. Ama Bitcoin bu ara yukarı gitmesi lazım. Dominansın 46'lara çekilebildiği yerde. En azından %1-2 gibi küçük de olsa bir yeşilde kalması lazım ki altcoin'lere bak seyredin o zaman altcoin'ler nereye gidiyor. Sizi bir ay zarara uğratan bir aydan beri her gün düşen bir altcoin bir gün rally yapsın kâra bile geçirir arkadaşlar.
Bu piyasa böyle volatil, oynak bir piyasadır güzel kardeşlerim. Evet, şimdi Bitcoin'de durumumuz bu. Peki günlük bazda ne yapıyoruz arkadaşlar? Günlük bazda geri dönüş sinyalini görüyoruz. Yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar. Peki hocam haftalıkta bir formasyon var mı dediğimiz zaman haftalık bazda bizler sizlere ne demiştik arkadaşlar? Haftalık grafiğimizde 26 çok çok önemli bir destek dedik. Neye dayanarak dedik? Bunu işkembeden atmadık. Hareketli ortalamalardan EMA 200 gün kırmızı çizgiyi görüyorsunuz burada değil mi? Hatta biz şunu şöyle büyütürsek daha rahat göreceksiniz. EMA 200 günlük ortalama ne yaptı? Kırılmadı. 26 dolar, 26 bin dolar burası destek. Buradan geri dönüş var arkadaşlar. Buradan geri dönüşler devam ediyor. Peki hocam nasıl bir geri dönüş var? Arkadaşlar eğer şu iki tepeyi aşarsak bizi çok şeyler bekleyecek yukarıda. Ne var yukarı doğru gideş? Bakınız şuradan bir destek ve dirençleri birleştirirsek yükselen kanal karşımıza çıkacak. Tepe ve dipleri birleştirdik. Yükselen kanalda altta 26 üstte 34 35'ler görünüyor. Burayı test edecek çünkü şuradaki formasyonu bitirdik bakınız. Şöyle gösterirsem arkadaşlar şuradaki formasyon bitti. Tıpkı bir önceki formasyon olduğu gibi şuradaki olduğu gibi. Şimdi bunun devamı olan şurası var. Hatta ben bunu kalın bir oktan çizeceğim. Şurası var arkadaşlar. Burası da 35 bin dolar. Hani diyorduk ki 34.500 dolar oralar. Oralara doğru bir momentum gelebilir güzel kardeşlerim. Peki Ethereum'da ne var hocam? Ethereum %2'ye yakın bir yukarıda şuraları bir kaldıralım. Evet haftalık grafiğine bakıyoruz. Ethereum EMA 50 ve 200 günlük ortalamalardan uzaklaştı. Kanal güney yükselişi yapıyor ve yukarıda bizi bekleyen de 2164 dolar. Evet. Nasıl olacak mı bu? Evet güzel kardeşlerim. Şimdi alçalan takoz yükselen grafik modu var burada. Şuradan dönüşü bizi 2500 dolar seviyelerine doğru taşıyabilir arkadaşlar. Özür. Şimdi güzel kardeşlerim. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Kur ve DAO tokeni. İsteklerinizde yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen şurada birkaç tane isteğimiz var. Onlarla birlikte devam edelim. %3 yukarıdayız. Evet. 0 güzel kardeşlerim 80'in altına atsa da ben günlük bazda ele alıyorum. 0.80'in altına atsa da bakınız şu anda 0.83 dolar. 1 dolara gidiyoruz arkadaşlar. Peki bunun için dirençler var mı? 85'te 1 var, 95'te 1 var. Yani burada bu 1 dediklerim EMA 200 günlük ortalama, hareketli ortalamalardan EMA 50 günlük ortalama. RSI'da diplerden 22 seviyelerinden şu anda 32'lere doğru geldiğini görüyoruz günlük bazda. Peki hocam 4 saatlikte var mı bir şey? Olmam mı? 4 saatlikte arkadaşlar bir düşen trendin kırıldığını gördük bakınız. Bu tür trendler sizlerin coinlerinizde de olacaktır. Bu düşen trend kırıldı. EMA 50'yi tırmalıyor ve simetri olan 0.95'ler 1 dolarlara doğru bir yolculuk başlatabilir. Chainlink. Evet Chainlink'te güzel haber var. Chainlink arkadaşlar dikkat. Şuraları kaldıralım. Chainlink düşen trendi kırdı. EMA 50'yi de kırdı. Şimdi Chainlink'te beklenen 7 dolar 22 sent. Şu an 6.67'deyiz. %2 yukarıdayız bakınız. Yolu açık olsun gidecektir diye düşünüyorum. Chainlink'te de durum bu. Peki Civiç ne yapıyor hocam? Civiç EMA 200'ü 92'leri kırarsa Civiç'te 0.10 dolara doğru gidebilir. Hatta günlük bazda var mı bir formasyonu? Şimdilik günlük bazda bakıyoruz buralarda bir formasyon yok arkadaşlar. Ama haftalıkta var mı bir şey? İkili dip görünüyor.
Yani geri dönüşü yine 0.12'ye kadar gidebilir. Ankara'nın taşına bak diyoruz ve Ankara'yı günlük bazda ele alacağız arkadaşlar. Şöyle baktığımızda Ankara'ya dikkat beyler. Niye hocam? Ne oldu Ankara? Ankara yani ANKR düşen trendi kırdık. Bakınız düşen trend kırıldı. EMA 200'ü yineliyor. Başarırsa 32'ler var EMA 50'de. Evet, EMA 50'de 32'ler var. Peki hocam bunun desteği burası. Geri dönüşte hangi derinliğe atacaktır? Bu aynı zamanda alçalan bir üçgen kırıldığı yöne devam edecektir. Burası da kırılım noktası. Yani alış fırsatı gelmiş. 38-40'lar görünüyor arkadaşlar. Ama önce 32'yi kırmamız lazım. Ankara'da bu görünüyor ve %8'e yakında bir yukarı yönlü momentumu var. Şu anda yükselişi var 0.027 dolar seviyelerindeyiz. Musk dönüyor güzel kardeşlerim. Musk artık dönüyor, dönüşe geçmiş durumda. Şimdi şuradaki 4 saatlik grafiğini açalım. Musk yani. Düşen trend kırıldı 4 saatlikte. EMA 50 kırıldı. Öyleyse bizi bekleyen 4 dolar 69.70 sent var yukarıda. Şu anda 3.90'dayız bakınız. 3.90'dayız ve %4'ün üzerinde yükselişte. Nereye gidiyor hocam? Şimdi bu şuradaki simetriyi görelim arkadaşlar ve şuradaki desteğimizi de koyalım. Bizi üçgen formasyonunda şuradaki derinlik bekliyor olacaktır diye düşünüyorum. Böyle bir başa alırsak. Evet, şurası. Yani bu da 5,5 dolar. Kalır mı burada? Kalmaz arkadaşlar. Burada kalmaz Musk. Musk daha önce bakınız 29 Mart'ta 7 doların üzerine çıktı. Test edecektir buraları. Aşağıya bakın, Erasa'ya bakın nasıl gidiyor yukarıya. 50'ler falan geçtik şu anda. 63'ler değil ki Erasa'ydı. Çiliz. Efendim çilizciler. Çok terste kaldınız değil mi? Arkadaşlar şu anda %1.22 yeşilde olan çiliz 10 dolar 80 11'e doğru gidiyor. Çiliz bakınız 4 saatlikte 11 ve 12,5 dirençleri var. Ama çilizi günlük bazda bir ele alacak olursak şurayı kapatalım. Bakınız desteğine nasıl dönmüş geri değil mi? Desteği neresi hocam? Şurası arkadaşlar. Bakınız. Buradan döndük geri. Çilizi kafadan 12,5 daha sonra 14.30'lar bekliyor. Burayı atlatırsa çiliz 30'a kadar gitme şansı doğacaktır diye düşünüyorum. Hatta öyle bir sert ralliye dönüşebilir ki bunun almaya bile vaktiniz olmayabilir. Çünkü rallisi sert oluyor çilizin. Ama daha göremedik. Yakın zamanda göremedik arkadaşlar. Fakat önceleri ben bunu yaşadım, gördüm. Onun için sizlerle paylaşıyorum. Çiliz. Daha sonra İNC var mesela. İNC dönüyor. İNC güzel kardeşlerim 5.49'a kadar iğne attı. Size dedi ki beni alın. Ben 10 doları gördüm. %50'de düzeltmemi yaptım. Artık diyor benim geri dönüşüm yavaş yavaş başlıyor. 6 dolar 77 sent direncim var. Başarırsam kırmayı 10 dolara kadar durmam daha diyor. Hatırlayın daha önce ne yaptık? Çiliz'de, İNC'de sizlerle güzel bir grafik paylaşmıştık değil mi? Bu çanak, çömlek, fincan, kulpu paylaşmıştık daha önce. Şimdi güzel kardeşlerim öyle bir şey geldi ki formasyon İNC'de bakınız. Şimdi şu tepeye geliyorum ve çekiyorum. Peki hocam bunun kulpu nerede? Evet kardeşlerim kulpu da burada. Bu bir günde olmaz arkadaşlar. Bu haftalık grafik. Bir mumu bir haftada dikiyor bu bakınız. Şu an bu ekranda gördüğünüz tek mum bir haftada oluşuyor. Sabrınız yoksa olmaz. Sabır işi bu işler. Şimdi tam da burası neyi? Destektir arkadaşlar bakın. Tam da burası destek konumudur. Peki bu destekten ne yaparız arkadaşlar?
Şöyle ben burayı bir sileyim. Renkli alacağım burada. Pardon. Şu desteğimizi şöyle biraz renklendirelim değil mi? Şöyle. Bu destek. Peki bizi ne bekliyor hocam? Bizi burada şu derinlik bekliyor arkadaşlar. Bakalım nereye gidecek? 10 dolarda kalacak mı? Bana göre hayır. Evet, 15 dolar ve üzeri görünüyor arkadaşlar. 15 dolar ve üzeri görülüyor güzel kardeşlerim. Evet. Ne demiş Barış Yeni Ocak kardeşimiz? Paul Cuma güvercin olursa başlarız yükselişe. Arkadaşlar bu piyasa ona da alışacak. Ona da alışacak. Çok fazla bir şey yok önümüzde. Şimdi bu güzel arkadaşlar. Yani burada sıkıntı var mı? Yok. Herhangi bir sıkıntı göremiyorum. Peki hocam gelelim Iris. %4. Iris formasyonu tamamladı arkadaşlar. Bu ok hedefine doğru yola çıktı çıkacak. Ne var Iris'te? Dün 0.020'leri gören Iris, bakınız hatta 19.80'e de iğne attı. Şu anda 0.02239'lardayız. Okumuzdaki hedef ne hocam? 65. Kalacak mı? Elbette kalmayacak. Elbette kalmayacak. Elbette kalmayacak arkadaşlar. Sabır. STX Stocks. Stocks. Fincan kulbunu yaptı. Fincan kulbunu yaptı Stocks. Stocks'ta arkadaşlar bu formasyon çalışırsa RSI'ye bakıyorum. Haftalıkta 50'lerin üzerinde hala. Bu formasyon çalışırsa arkadaşlar Stocks'ta 1 dolar 70 sent görülüyor. Neredeyiz şimdi? 0.60 sent seviyelerindeyiz. 64 sent. 0.64. Evet. %2 yakında bir yukarı yönlü momentum. Bekleyip göreceğiz. Sabır işi bu iş. Bir günde çıkmaz. Ama dediğim gibi bunlar hocam geliyor. Ethereum Pool da geliyor. Bu Phantom, Jasmine ardından oralara döneceğiz. Şimdi bu şekilde. Phantom. Phantom. Şöyle bir çizgiyi kaldıralım. Desteğimiz ne var? 0.31'de destek var. Neredeyiz? 38'deyiz arkadaşlar. Phantom da dönüyor. Eğer Phantom dönerse yapacağı ilk sinyal bize şu derinlik olur. O da 85 ve üzeri 80 ile 90 arası. Şu an 38'lerde Phantom. Jasmine yapıyor? %2 yukarıda. Jasmine 4 saatliğine bakacağım. Bakınız şu şelale düşüşünü yavaş yavaş geri almaya uğraşıyor. Ama bu biraz daha yatay gidebilir arkadaşlar Jasmine. Yani Jasmine yatırımcıları bir anda bu şelale gibi geri dönüş beklemesin ama. 70'leri bir anda göremez. Çünkü şurada bakınız uzun süre başladığı yere geri döndü. Yani fazla bir şey yok. Ne zaman başlamıştı? 27 Mart'ta başladığı yükselişine tam da o da 27 Mart fiyatlarına geri döndü. Bu fiyat neredeydi? 40 seviyelerindeydi. Evet şu anda da zaten 48'de. Bunu 70'lerin üzerine kadar taşıdık arkadaşlar. 79-80'lere iğne attı. %100 bir yükseliş yaptı ve aynısını geri verdi. RSI yine iyi yerlerde 37'lerde görünüyor. Aptos. Aptos döndü arkadaşlar. Düşen trend kırıldı Aptos'ta. Aptos'ta 4 saatlikte düşen trendin kırıldığını söyledik değil mi? Ne var Aptos'ta arkadaşlar? Şu trend var. Bakınız bu trend çizgimiz var. Desteğimiz nerede? Arkadaşlar bugün çok coin var bakınız. Çok coin var analiz edeceğimiz. Onun için sabredin. Her şey düzelecek. Coinleriniz bakılmadı diye üzülmeyin. Hepsi bakılacak arkadaşlar. Hatta biraz şöyle kısa alırsak şurayı. 10 dolar direncine doğru yola çıktı arkadaşlar. Şu anda %2,5 yükselişi var. 8 dolar 69 sentte. Clear Network. Evet desteğinden uzaklaştı. Beyler Clear Network'e dikiz artık. Değil mi?
Clear Network'e dikiz W geldi burada bakınız. W var. EMA 50'yi de kırdı. RSI tavan yaptı. Clear Network başlarsa yine yükselişini ki başladığını görüyorum. Durmayabilir arkadaşlar. 4 saatlikte. Günlükte ne yapıyor hocam? Bakınız günlükte güzel kardeşlerim. Şu anda EMA 50'yi deniyor. 23,5. 24'ün üzerine atarsa kendini 30'lar 33'lere kadar götürebilir. RSI 50'lere doğru geliyor günlük bazda. Peki Leopring'de durum ne? Leopring arkadaşlar %1.35'lik yukarıda 0.30-29 seviyelerinde yavaş yavaş onun da yoluna gideceğini söyleyebilirim. Daha önceki oklar böyle harita gibi hep 12'den vurdu gördüğünüz gibi. Yine vuracaktır arkadaşlar. Yine sıkıntı yok. Yine buralar gelecektir. 0 yani yarım dolar ilk etapta benim hedefim. 0.29 dolarda da an itibariyle diyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle aşağıdan neye bakıyoruz? Ethereum Po'dan başlayalım. ETHV 2 dolar 0.2 sent. Evet. Aşırı derecede düzeltti değil mi? Arkadaşlar nereden geldik? Şöyle bir haftalık grafiğini açalım Ethereum Po'un. Şöyle şuralarda bir kapatalım. Ethereum Po. Nereye kadar iğne atmış? 150 dolar 33 sent. Buraları görmüşüz. Ne zaman görmüşüz? 8 Ağustos 2022. Hani ilk çıktığı zaman. Hani o zaman dedik ya ilk çıkan bir coin'e atlamayın. Bekleyin dip yapmasını. Birazcık da yatay hareket etsin. Ondan sonra girilme seviyesi gelir. Şimdi uzun süre bakınız bu haftalık grafik sürekli yatay gidiyor. Sürekli yatay gidiyor. Peki. Burayı anladık hocam. Biz bunun günlük bazdaki grafiğini bir inceleyelim hocam. Günlük bazda bakınız. Şu düşüş tekrar yatay. Eğer tekrar düşecek olursa arkadaşlar 1,5 dolara kadar gerileyebilir. Niye hocam? Yani nereden gördünüz de bunu? Bakınız güzel kardeşlerim. Şu var burada. Şu. Eğer buradan formasyonu değiştirmezse 1,5 ve daha da altını iğneleyebilir. Bu formasyon genelde geri dönüşlerde %50 çalışır. Burası görünüyor. Yani şu anda bir ışık görünmüyor gibi dursa da ben saatlik bazda bakacağım. Yani günlük haftalıkta fazla bir ışık göremedim. Saatlikte dönüş var mı? Evet, saatlikte bir yataya bağlandığını görüyoruz. Arkadaşlar, eğer 2 dolar 10 senti geçerse saatlikte yukarıda 2.20'lere doğru bir momentum sergileyebilir güzel kardeşlerim. Evet. Ee, Audi'ye bakmadık mı biz yukarıda? Arkadaşlar. Audio. Evet. Audio. Audio'yu almıştık aslında biz listeye ama nerede kaldı ona bakalım. Unutmuşuz demek ki özür. Audio. Hemen aldık arkadaşlar sıkıntı yok. Audio'muz burada. Evet Ethereum Po'u aldık. Evet. Ethereum Po'da kardeşim yani birazcık daha zaman lazım yükselişi için. Audio trendi başlatmış arkadaşlar. %2 ve 0.24. 25 direnci var Audio'nun. 4 saatlikte inceleyelim. Bakınız 4 saatlikte aşağı yukarı 12 Mayıs'tan beri yükselişini sürdürmeye çalışıyor. Buralarda 0.22'ye kadar geri gelmişti. Şu anda 24'ün üzerinde. EMA 50'yi kırdık. Düşen trend kırıldı. Bakınız düşen trend kırıldı. 4 saatlikte bu. Şuradan bir trend çiziyoruz. Ve şurası da desteğimizdi arkadaşlar. Şimdi audio için gelebilecek ilk okumuz burası olur.
Bu da bize EMA 200'ü gösterir, 0.30'lar gösterir. Audio'da 0.30'lar ilk gördüğümüz noktalar. RSI zaten 50'leri geçti, 63'lere geldi. 4 saatlikte çok güzel bir grafik var Audio'da. Peki, Lunch demiştiniz. Lunch'a bakıyoruz arkadaşlar. Peçali, GRT, LRC bunlara Metaverse bölümünde geleceğim arkadaşlar. Şurada DAO'ya da bakmadık değil mi? DAO'ya bakalım. Spile ve DAO'yu da alalım arkadaşlar. DAO Maker. DAO Maker miydi istediğiniz güzel kardeşim? Şimdi o var. Eğer oysa bakarız. Spiel'i de aldık. Şimdi Lunch'un üzerine atalım bunları. Evet, Lunch küçük bir kırmızılık artık EMA 50'nin üzerine oturdu. 89'un üzerinde 90, 89 bu bant aralığında. Arkadaşlar Lunch'un sıfıra atıp üzerinde bir hafta kapatması lazım ki yukarı yönlü devam edebilmesi için. Yoksa bu şekilde buralarda birazcık daha oyalanacakmış gibi duruyor. Yükseliş süsü veriyor kendine ama başaramıyor. Hani yıl dönümü dedik, batış zamanının bir yıl dönümü. DAO Maker, doğru hocam demiş, eyvallah. Yani bir yıl dönümünde sanki bir hareketlilik varmış havası verdi ama hareketlendi, geri aldı o hareketi. Hareketlendi, geri aldı hareketi. Şimdilik bu şekilde gidiyor. Bir şey diyemeyeceğim. Ama 50'yi kaybetmediği sürece, yani 89'un altına sarkmadığı sürece sıfır atmak için bir yolu var arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla. Spiel. Evet, Spiel 58 direncine doğru gidiyor. Şu an 57'lerde ve %2'ye yakında yukarı yönlü hareketi var. Yunus Emre, aleykümselam kardeşim, hoş geldiniz. Şimdi yani Spiel'de bizim beklentilerimiz çok farklı arkadaşlar. Spiel haftalık bazda bakıyorum şu anda. Günlük bazda. Güzel formasyon var ama şurayı kırdı işte. Bu tehlike biraz. Bize aşağıda 50'ler destek olarak geri dönüşü var. Bakınız bu ihtimal var yani. 50 dolarlar destek bazda tekrar denenebilir geri dönüş için. Ama yukarıda eğer turboya bağlarsa sıfırı atmaya kadar gider arkadaşlar. 0.0010 dolara kadar gidebilir. Evet. Peki hocam Waves neydi? Arkadaşlar Waves 1,5 dolar desteğini kaybetmemek için elinden geleni ardına koymadı. İğneledi, geri çekti. İğneledi, geri çekti. İğneledi, geri çekti. Buradan Waves şu anda 1.60'larda ve %3,5 yukarıda. Waves nereye doğru gidiyor? 2 dolar direncine doğru gidiyor. Başarırsa 2.20, 2.30, üzerinde kalırsa 3 ve 3,5 dolara doğru bir momentum tekrar sergileyebilir arkadaşlar Waves. Peki DAO Maker arkadaşlar baktığımızda 1 dolar 37 sent. 1 dolar 37 sent. %2 civarında kırmızılığı var. Lakin simetrik üçgen formasyonumuz var bizim bunda. Bakınız. Hatta ekranı büyütürsek daha net göreceksiniz arkadaşlar. Neydi simetrik üçgen formasyonumuz ve nasıl çalışıyordu? Güzel kardeşlerim. Simetrik üçgende eğer şuradaki pozisyon, ben bunu kırmızıyla alayım arkadaşlar, sarıyla. Şu pozisyon kırılırsa aşağıda 1.22'ye kadar geri gelebilir. Ama yukarıda bizi bekleyen şu EMA 50 günlük ortalama var. Buranın üzerine atması lazım ki. Bura önemli bir direnç. 1,5 dolarda. Bakınız. 1,5 dolarda önemli bir direnç var. Şöyle koyarsak çizgiyi. Bu direnç kırılırsa yukarıda yine bizi bekleyen 1.60'daki bir direnç daha var. Burada kırılırsa işte o zaman bu yöne doğru bir yükseliş devam edebilir. Ama tam tersi.
alttaki desteği. Eğer bunu kaybedersek işte o zaman bu derinliği kadar aşağıya doğru bir geri çekilme 1 doları bile görebilir. Burayı kırmaması lazım. Şu an zurnanın zırt dediği yerde. Bu desteği kaybetmemesi lazım arkadaşlar. Bu desteği kaybetmediği sürece de geri dönüş olasılığı mümkün. Peki. Burayı da anladık zannedersem. Şimdi güzel kardeşlerim Cardano. Cardano. Demişti ki kardeşim hocam Cardano uzun vade için ne olur? Uzun vade için bakınız arkadaşlar daha önceki formasyonda bir omuz baş omuz yani Tobo formasyonu, ters omuz baş omuz formasyonu var demiştik ve çalıştı. Nasıl mı çalıştı? Bakınız güzel kardeşlerim. Ters omuz baş omuz formasyonu yani Tobo formasyonu genelde çalışır. Genelde çalışır. Koyduk bunu buraya bakınız milimetrik geldi burası. Şimdilik bu oku buradan kaldıralım. Evet. Buradan kaldıralım arkadaşlar bu oku. Sonradan koymuş oluruz. Bakınız bu küçük 4 tane ok hedefini gelmiş. Şimdi büyük oklar var sana. Peki hocam burada bir düşen trend yok mu? Arkadaşlar trend olarak hala yükselişteyiz. Birleştirin şu dipleri. Ne var? Güney yükselişi var. Niye? Güney yükselişi neydi arkadaşlar? Birinci dip. Bakınız. Birinci dip ikinci dibin gerisinde. İkinci dip üçüncü dibin gerisinde. Öyleyse devam ediyor. Güney yükselişi devam ediyor. Direnç ne var yukarıda? Dediğimiz gibi 0.39'da. İlk direncimiz var. Cardano'da bakınız 39'da ilk direncimiz var. Yukarıda 45'lere doğru bir momentum sergileyebilir. Ha Cardano ne olur? Uzun vadede diyorsunuz değil mi şimdi? Sil buraları sil. Gel haftalık grafiğine. Cardano için. Geldik mi hocam? Arkadaşlar Cardano 0.40'ın üzerinde bakınız. Bir hafta kapanış yaparsa bu 50 ile 40 aralığında o zaman 65'e kadar gider. 65'in üzerinde de kapattığı zaman da onu bekleyen 75 ve hatta 1 dolara kadar bir yol çizebilir kendine. Boğa başladı ama ne yapmadı? Gerçekleştiremedi. Daha yol alıp gidemedi. Çok böyle aşırı bir düşüşlerde olmadığı gibi aşırı bir yükselişlere de daha imza atamadık. Ralliler gelecek daha. Boğada ne ralliler göreceğiz güzel kardeşlerim. Projesi sağlam olanlar yoluna devam edecekler. Evet. Peki DOT ne yapıyor Polkadot? Polkadot'a Feçeli'ye falan geleceğim arkadaşlar unuttu zannetmeyin. GRT, Feçeli onlara hep geleceğim. Bunlar çünkü ben yayını yaptığım zamanlarda bizden istenen coinler. Yani hep listeledik biz bunları. Onun için devam ediyoruz. Şimdi bu arada bir yayını kontrol edelim. Yayında bir anormallik olmasın arkadaşlar. Evet, yayın iyi. Şu anda bana göre iyi görünüyor buradan. DOT 5 dolar 37 centteyiz. Desteği gördüğünüz gibi koruyor arkadaşlar. Şu destek. Peki ilk direncimiz DOT'ta 5 dolar 87 cent. Burayı kırarsak EMA 50 gelecek 6 dolar direnci gelecek. Yani DOT'un yükselebilmesi için 6 doların üzerinde bir hafta kapatması lazım. 6 dolar ila 6.7, 6.60 bu aralarda eğer oynarsa kendini 8 dolar, 9 dolar şekline doğru bir taşımaya başlayabilir. İnternet computer, bakınız burada da daha önce çalıştı bu oklar zaten siliyoruz şimdi. Yine güzel bir formasyon var. Yine bir simetrik üçgen var. Simetrik üçgen kırıldı toparladık. EMA 50 destek vardı orada çünkü. Bu destekten geri döndük. Eğer 5,5 doların üzerine çıkarsak tekrar 7-8 dolar böyle dizip gidebilir arkadaşlar internet computer. Peki hocam Solana ne yapıyor? Solana pardon özür. Solana arkadaşlar %1.67'lik yukarıda 21 dolar seviyelerindeyiz. Solana da EMA 200'den geri döndü. Var mı onunla ilgili bir gelişme şu anda haber yok. Buraya baktığımızda yok. RSI'ye bakıyoruz. RSI 44-45'lerde 50'lerin üzerine atarsa kendini Solana'da 27-28 dolarlara doğru yol
alacaktır diyoruz güzel kardeşlerim. Evet. CFX demiştik, değil mi? CFX. CFX'te de bugün %2'nin üzerinde yukarı yönlü bir momentum var. Şuralar karışmasın arkadaşlar. Pardon. Şuraları silelim. Var mı güzel bir formasyon? Burası günlük kardeşlerim. Hatta haftalıkta var mı? Şöyle bir bakacağım ben. Evet. Haftalıkta güzel bir formasyon gelmiş arkadaşlar. CFX'te güzel bir formasyon var. Dikkat beyler. Şu iğneler var bakınız. İğneler. Ardı burada bir de kulpumuz var CFX'te. CFX'te gelecek derinlik şurası olacaktır bana göre. Eğer bu formasyon çalışırsa 0.75'ler görünüyor arkadaşlar. 0.75'ler. Desteğimiz neresi hocam? Desteğimiz tam da burası kulpun başladığı nokta destek arkadaşlar. Evet, EMA 50'den oldukça uzaktayız. RSI'da da 50'nin üzerlerindeyiz. Yani 62-63 seviyelerinde. Güzel bir çıkış gelebilir arkadaşlar. FET'e bakılmadı güzel kardeşim. FET'e bakılmadı. File coin diyoruz. Arabaya da bakmadık. Arabam 60 model diyor. File şuralarda görmüştüm arkadaşlar. Evet file. %1 civarında 4 saatlik grafiğini açıyorum. Şuraları bir kaldıralım arkadaşlar. 4 saatlikte bir yükselen kanal oluşmuş durumda. Yükselen kanal biliyorsunuz güney yükselişi yapar. Güney yükselişi de kuzey yükselişinden her zaman iyi olduğundan bahsetmiştik. Bu nasıl yapacak hocam? Değil mi şimdi öyle? Bakınız arkadaşlar. Bu şekilde gider. Hiçbir zaman öyle dimdik yukarı gitmez yani. Bu şekilde gitmez. Giderse de hemen geri gelir. Bu zikzak çizerek gidişi 5 doların üzerine doğru atacaktır bunu. Bu 4 saatlik grafiğinde. Yani bir yükselen kanalı oluşturdu. Bunun peşinden zaten haftalık, günlük grafiklerde de belli formasyonlar yaparsa da eskiden söylediğimiz hedeflerimize doğru yola çıkacaktır. Nedir bu hedefler? Değil mi? Şimdi orayı çizelim. İlk bizim arkadaşlar 6 doların üzerine bir oturmamız lazım filede. Eğer 6 doların üzerine oturursak bayağı mesafe var. Aşağı yukarı 12-13 dolara doğru bir momentum başlatabilir o zaman. Çünkü haftalık bazda uzun süre yatay gidiyor. Bollinger bandını biliyorsunuz. Uzun süre yatay giden bir formasyondaki bar mumlar bir anda sert kırılım yapabilirler. Aşağı ya da yukarı yönlü. Aşağısı bitmiş zaten. Bundan sonraki kırılım yukarıya gelir. Öyle görünüyor. Evet. Diyoruz. Megic. ARB ve Megic. Buradan ARB'ye bakalım. Megic. Shiba. Shiba'ya bakmışken bir de Doge diyelim arkadaşlar. Doge ile ayırmayalım bunları yan yana. Hatta bu Shiba ile Doge'ye ben sayfasından bakacağım. Arkadaşlar. Onun için orada başka meme coinler de var bahsedeceğim. Pepe falan da var. Onlara bakacağız. E, Bunu oradan yaparız. Şöyle Matic diyelim buraya. Matic Network. Blur diyelim arkadaşlar. Blur'u Coinbase'den böyle Tether OKEx'ten alacağım ben bugün bunu. Evet. Şimdi arabamdan başlayalım değil mi? Arabam 60 model. 4 saatlik grafiğini açalım. Grafik zaten kendi kendini çizmiş arkadaşlar. EMA 50'nin üzerine atmışız.
Yükselen bir kanala girmişiz. %3.30'luk bir yeşilde 1 dolar 20 sent. Ne yapması lazım hocam? 1.40'ın üzerine çıkarsa 1,5 ile 2 dolar arasında bir momentum başlatabilir arkadaşlar. 4 saatlikte bunu görüyoruz. Günlükte ne görüyoruz hocam? Bakın günlükte bir düşen trend var dedik mi? Dedik mi güzel kardeşim? Çizmiş miyiz bunu? Çizdik hocam. Hatırlıyorsunuzdur yayından değil mi? İkinci mum. Bakınız ikinci yeşil mum geldiği zaman alım fırsatı mıdır dedik? Evet, alım fırsatıdır dedik. Öyleyse biz şimdi göğsümüzü gere gere buraya kalın bir ok çizer miyiz hocam? Çizeriz. Buyurun buraya bırakalım bunu. Kırılım noktasına hedef 1.9 2 direnci. Evet. 1.9 ve 2 dolar direnci hedef. RSI döndü geri. Mesela neredeymiş? 28'lerdeymiş. Şu anda da 43'lerde 44'e doğru geliyor. 50'nin üzerine attığında burası yoluna devam edecektir arkadaşlar. Evet. Var mı önce hiçbir direnci var mı? Tabii ki 1.33'te dediğimiz gibi bir direnç var. Buraya atmamız lazım yukarı. Megic %3 yukarıda 0.87 dolar bandı seviyelerinde. Yani EMA 50 desteğini kaybetti. Altta şimdilik bir kanal desteğimiz var. Trend çizgimiz diplerin birleştiği. Burası da 0.75. Şu an 87'lerdeyiz bakınız. Direnç ne var? Direnç 1 dolar. Bu EMA 200'ün üzerine çıktığı anda günlükte yine bunun önünde 1.26'larda bir direnç daha bekliyor. Ta ki şu simetrik üçgenin içine girene kadar. Burası 1.48'ler arkadaşlar. Buraya bir göz dikti bu. Yani gözü buralarda. Bu üçgenin içine girmek için çaba gösterecek gibi duruyor. Megic. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Matik 0.78, destek 0.82, direnç 1 dolar. Matik daha önce hedefler verdik zaten. 1.6'lar falan vermiştik. Unutmadık onları. Şu anda 1 dolar direncine doğru yola çıkmış gibi duruyor. Peki Blur ne yapıyor hocam? Blur saatlik bazda bakacak olursak Blur'a var mı formasyonu? Var. Altın düğüm gelmiş arkadaşlar saatlik bazda. Blur'da. Bakınız EMA 50 200'ü yukarı doğru kesmiş. Ne geliyor hocam? İşte bu geliyor ya. İşte bu geliyor. Küçük de olsa bunu görüyoruz burada. 0.50. 48'deyiz şu anda. 0.50 geliyor. Bu gece olabilir bu. Yani bu çünkü saatlik grafik. Olabilir. RSI 50'lerin üzerinde zaten. Blur'da bir sıkıntı yok şu anda. Grafikte sıkıntı yok. Yarım doları görebilir arkadaşlar. Özür. Aht vardı değil mi bir tane de? Bizim Aht. Arkadaşlar Aht yakında bir ralliye koşabilir bakınız. Aht'ı takip edin. Bir de Jojos yani Kokos. Kokos. Diğeri de Contentos'tu değil mi? Contentos. Aht %5 civarında yukarıda. Bakınız şuradaki formasyonu tekrar ediyor saatlikte. Yani 26'lar geliyor. Şu an 24'lerde. Ben bunu günlük bazda bakmak istiyorum arkadaşlar. Aht'a niye dikkat dedim biliyor musunuz? Şu trendi kırmak üzere. Başarırsa Aht 40'lara doğru yola çıkar. Şu an 24'lerdeyiz. Çünkü tam da 35'te EMA 50 günlükte direnç var günlük bazda. Burayı kırdığı anda yolu açık olsun. Sıfırı atmaya kadar gidebilir. Sert rallileri oluyor biliyorsunuz. Kokos 1.30 seviyelerindeyiz. Evet desteğimiz 1.20'ler, direncimiz de 1.64'ler. Günlük bazda. Haftalık bazda bakacak olursak, haftalık bazda da bizi ne bekliyor? Desteğimiz 1.12, direncimiz 2 dolar. Yani 1 dolarla 2 dolar bandı aralığında Kokos gidiş gelişlerine devam edecek. Ta ki eğer 2 doların üzerinde böyle birkaç gün oyalanırsa işte o zaman 3, 3,5, 4 dolar dediğimiz yerler devreye girer bu sefer. Kokos'a bakıyoruz. Contentos'a.
Contentus yataya devam ediyor. %1,5'luk bir yeşillik. 0.058'lerde. Günlük bazda ele alacak olursak formasyonumuz var mı? Destekten döndük. Şimdi ilk direncimiz 59, 60'lar. Şu an 58'deyiz. 60. Başarırsak buradaki üçgen formasyonunun içine gireceğiz. Burada da 67'ler var arkadaşlar. Eğer 67'nin üzerinde kalmayı başarırsa işte bu da nereye kadar gider? 0'ı atmaya kadar bir yolculuk yapabilir güzel kardeşim. Evet, gelelim Feçali. Değil mi? VÇ'in, Feçali hepsi bunlar burada. Feçali. Shiba'ya da biraz sonra geleceğim arkadaşlar. Feçali. Silelim bakalım şöyle ne geliyor saatlikten beri. %3 an itibariyle yukarıda. Bakınız basamak basamak düzelte devam ediyor. Feçali için ben ne dedim? Çok güzel bir formasyon gelmişti dedim değil mi? Hatırlıyorsun birkaç gün önce. Feçali'ye dikkat beyler dedim. Çok çok güzel bir formasyon var. Devam edecek. Devam edecek arkadaşlar. Hatta ben bunu haftalıkta mı demiştim? Evet. Bu formasyonu demiştim arkadaşlar. Şimdi öyle bir formasyon ki bu. Birkaç türlü. Hem fincan kulp, hem alçalan takoz yükselen grafik, hem de tobo. Ters omuz baş. Bize bunu şu geliyor arkadaşlar bakınız ya. Burası. 80'ler. 80'ler be ya. Buralar görünüyor. Omuz, baş, omuz. Gördünüz şuradaki yazılar. Left shoulder. Buralar. Sağ omuz, sol omuz, baş. Ters. Yani obo değil tobo oluyor ters tabii ki. Şimdi Heçali'de şu anda 24-25 seviyelerindeyiz. 0.25 dolardayız. Yolu açık olsun arkadaşlar. GRT dönüyor geri. GRT için sizlere bir ok çekmiştik haftalıkta. Arkadaşlar dedik şu derinlik geliyor dedik. Bu da bizleri 30'lara götürür dedik. 33 dedik hatta değil mi? Neredeyiz? 13'teyiz bakınız. Bunu koyduğumuzda da zaten 11'lerdeydik. Şu an 13'ü geçtik. Terste kalanlar üzülmesin. Toparlayacaktır bunlar kendilerini. Bunlar kendilerini toparlayacaktır arkadaşlar. Evet. Yani hedef belli. Sıkıntı var mı? Yok. Günlük bazda baktığımızda bakınız düşen trendi kırdık ya. Sıkıntı yok. İlk geleceği 17'ler var. 17,5'lar. Başarırsa devam edecek. Hatta ve hatta buradaki simetrik üçgenin içine dalarsa şurası görünüyor arkadaşlar. Üçgenin tepesi var ya burası. 0,23'ler var burada. Günlük grafiğinde. Haftalığında zaten belli nerenin gördüğü, 33'lerin gösterdiği. Beraber paylaştık. AGX. AGX'e dönüyor geri dedik. Oku koyduk buraya. Şu an %6 yükselişte ve 0,26 dolarlarda. AGX'te hedef vermişiz, 34 vermişiz. Şu an 26. Ama durmaz burada. 36 direncini test edebilir EMA 50. İğneyle de burayı kırar. Eğer bar mum olarak üzerinde kalmayı başarırsa da yolu açık olsun deriz. RLC 1 dolar 52 sent. 1,5 doların üzerinde fiyatlıyız ve EMA 200'ün de üzerine attık kendimizi. İlk direncimiz ne hocam? 1,70. RLC 1,70'in üzerinde birkaç gün oyalanırsa arkadaşlar 2 dolar 28 sent hatta 2,5 dolar yolculuğunu başlatabilir arkadaşlar. Başlatabilir. Evet. OSIN protokol. Küçük bir kırmızıda da olsa biliyorsunuz OSIN BTC Türk'te de listelendi. AGX BTC Türk'te de listelendi. Tabii ki haberler piyasaya girmedi ama nispeten de önümüzdeki günler bunu etkileyecektir. Bakınız yukarıdan aşağı iniş, düşen trend kırıldı. Direnç 0,36 seviyelerinde. Burayı kırarsak da yine 40'lar. Yani yarım dolara doğru gidiyor OSIN şu anda. Günlük bazda. Peki VC'yi ne yapıyor hocam? 0,019. Lokom gibi alım fırsatı vermiş.
Ne yapacaktır Beyçeyin? 25 direncine doğru bir yola çıkacaktır. Ama önce kendini 23'e girip de simetrik üçgen içine atması lazım. Devam için. Rose %1 yukarıdayız ve 53 seviyelerinde. Rose'de dönüyor geri. Kilidi oluşturdu. Bunun üzeri devamdır diye. 85'ten daha da yukarılara doğru hareket getirebilir Rose. Evet. Buralara da baktık. Bir de Hayk vardı. Bakmadığımız Hayk. Arkadaşlar Hayk birazcık geç formasyon yapıyor şu anda. Haftalık bazdaydı zaten onlar. Haftalık bazda EMA 50 desteğini kaybetti bakınız. 1.85'in üzerine atması lazım tekrar kendini ki tekrar iğnelediği 4,5 dolar seviyelerine doğru bir momentum gelsin. Ama gelmeyecek mi Hayek'te? Bu coin'e dikkat edin arkadaşlar. Bakınız yatırım tavsiyesi değildir. Gördüğümü paylaşıyorum sizlerle. Gördüğümü paylaşıyorum. Bakınız alçalan takoz, yükselen grafik var. Bu... Eyvallah Mustafa kardeşim. Kesenize bereket. Kardeşimizden 110 TL bağış geldi kanalımıza. Bol kazançlar güzel kardeşim. Cenab-ı Allah önce sizlere versin sonra bizlere. Şimdi güzel kardeşlerim. Neydi bu alçalan takozun özelliği? Bir önceki derinliği bir yukarıya taşımasıydı. 5,5 dolar. Neredeyiz şu anda? 1,5 dolardayız ya. 1,5 dolardayız. Evet. 1,5 dolardayız. SXP demiştiniz. Bu arada Mustafa Özer kardeşimizin isteğini göremedim. Olursa da kardeşim yazar. Biz de analizini yaparız. Şimdi SXP 0,43 dolar. Küçük bir kırmızıda. Ne var burada hocam? Yani tamam SXP 0,43 dolarda da bu yükselmeyecek. Biz bunlara bütün hedefleri vermiştik arkadaşlar. Nasıl verdiğimizi yeni gelenler de görsün. Ne var burada hocam? Şurada bir alçalan takoz var. Bakınız. Alçalan takoz. Bunlar genelde geri dönüşlerde çalışır arkadaşlar. Yeter ki piyasa rahat dursun, piyasaya olumsuz haberler pompalanmasın. Daha önce bizim çektiğimiz bütün oklar bu şekilde hedefleri 12'den vurdu. Çoğunuz da şahitsiniz. 1 dolar ve üzeri geliyor arkadaşlar. 1 dolar ve üzeri geliyor. Şu an 0,43'lerdeyiz ya. 43'lerdeyiz. Arkadaşlar bir de ben şeye bakacaktım ya. Clear Network. Ona baktık doğru. Ledo pardon. Ledo. 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 Birkaç ay önce sizlerle bir yayın paylaştığımda güzel kardeşlerim dedim. Bu Ledo coin'i takip edin. Hatırlayanlar vardır mutlaka değil mi? Ledo coin'i takip edin arkadaşlar dedim. Hatta o videolarımda şu çizimlere bakın haftalık grafik bu gitmemiştir. Dedim ki arkadaşlar şu çizimleri yaptım biliyor musunuz? Şu çizimleri. Alçalan takoz yükselen grafik dedim. Burada dedim bakınız. Bu geldi dedim bakınız. Az önce de diğer coinlerde alçalan takoz çizmiştik ya. Neydi bunlar? Burası şuydu arkadaşlar bak. Burası bu şekilde çalışır. Milimetrik mi? Milimetrik hocam. Şimdi ne var burada? Güzel kardeşlerim. Bu bakınız burası var. Ledo'da burası var bakınız. Dönmüş geri. Yeşil mumu görüyorsunuz değil mi? İşte şu derinlik ne yapacaktır? Şuradan devam edecektir. Ve hedefimiz böyle 4 dolar üzeri. 2 dolardayız ya. 2 olmuştu. %100 bir yükseliş verebilir bize. Ledo. Sürpriz olmaz. Erasay 50'lerin üzerine atmaya çalışıyor kendini. Başarırsa da yolu açık olsun deriz. Arpa buğday zamanı. Bakınız hedef vermişiz burada. Oklar kulağa kadar gelmiş. Bir önceki ok zaten vurmuş burayı da. Bakınız kulak. Gelecek. Buralar gelecek arkadaşlar. Evet. Gelecek buralar.
Evet güzel kardeşlerim. Şimdi Mustafa Üzer kardeşimiz az önceki FED analizlerini falan görmedi. Bağışta da bulundu. Kendisi için şöyle bir geçiyoruz. Feçeli. Değil mi? Feçeli dedik. Ters omuz baş omuz var buradaydık güzel kardeşlerim. Bu birinci sinyal. Bakınız. Çizdiklerimizi bir silelim. Burada ikinci formasyon alçalan takoz. Yükselen grafik. Bakınız. Bu da bize şurayı gösterir. Derinlik. Bu aynı zamanda bu derinlik fincan kulpu da gösterir. 0.75. 0.80'ler. Çünkü burada aynı zamanda dedik bizim şu tepeleri birleştirdiğimiz nokta aynı zamanda bir fincan kulp pozisyonudur. Bu derinlik bu derinliktir arkadaşlar. Diğer taraftan ters omuz baş omuz tobo formasyonu yine bu derinlik bu derinliktir. Her halükarda 75-80 band üzerine doğru bir yolculuk görülüyor arkadaşlar. GRT dedik. %12 yükselişte. GRT için burası bir flama gibi düşünün. Flama gibi. Flama neydi? Bir önceki derinlik yani şu derinlik arkadaşlar bakınız. Bu derinlik 30'ları gösteriyor dedik. 0-30'ları gösteriyor dedik bizlere. Hatta bunu günlükte ne dedik? Bir düşen trendin kırdığını, bakınız düşen trendin kırdığını ve simetrik üçgenin içine girmesi durumunda 17 ve üzeri. Daha sonra simetrik üçgenin tepesi var burada dedik bakınız. Bu da 0.23 dolarlara tekabül ediyor dedik. EMA 200'ün üzerindeyiz. Kırmamız gereken 14.30'da EMA 50 var ki burası da kırılabilir. Bu gece de kırılabilir. Çünkü 13 ile 14 arasında fazla bir mesafe yok. RSI dimdik geliyor aşağılardan. RSI 22'lerden döndü arkadaşlar. Şu an 45'in üzerindeyiz. 50'nin üzerine attım mı velet dalinamin. Yolu açık olsun. Yolu açık olsun. Evet. CFX demiş. Güzel kardeşimiz. %2,5 CFX'te. Haftalıkta baktık az önce değil mi? Dedik ki arkadaşlar CFX'te bir fincan kulp formasyonu oluştu. Bakınız desteğimiz burası. Bu destek 0.25 dolar. Şu an 0.28-70'lerdeyiz. Bakınız buradan döndük. Bu haftalıkta görünmüyor ama buradan dönüldü. Bu derinlik burada geliyor. 0.75'ler geliyor dedik. Barış Yecin Hocam. Hocam diyor ninni gibi sabaha kadar Feşali anlatın bana diyor. Ay maşallah. Evet güzel kardeşlerim. Feşali'nin de çok yatırımcısı var arkadaşlar. Şimdi bunda beklentimiz 75. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Bekleyip göreceğiz. CFX'in durumu bu. Formasyon güzel, grafik güzel. Peki ARB ve Porto değil mi? ARB ve buraya mı yazmışız? Evet, buraya alalım tekrar. Porto. Porto. Evet. ARB. ARB'de bakın az önce ben bir güzel bir ok çektim değil mi? Nerede çektim bunu? Günlük grafiğinde. Arkadaşlar. Dedik ki ARB alçalan takoz hatta düşen trend. Bunun diğer adı da alçalan üçgen. Nedir alçalan üçgen? Yukarıdan aşağı bir düşen trend çizgisi çizeriz. Alttaki destek. Hepsi bütün iğneler aynı yere iğnelemişse. Dümdüz destektir. Bakın düz destek alçalan üçgen formasyonudur. Hangi yöne kırılırsa o yöne devam eder. Burada kırılım ne olmuş arkadaşlar? Kırılım yukarı doğru oldu. Alış sinyali için ne diyorduk biz? Güzel kardeşlerim, yeni girişler için böyle bir trend çizgisi çizdik.
Birinci yeşil mum dikkat. İkinci yeşil mum yandı, al beni. Zaten bu üçüncüyü de yaktı. Nereye gidiyor? Buranın simetriğine. 2 dolara doğru. Şu an 1.20'lerdeyiz. Evet. 1.20'lerdeyiz. Ortaya bakacağımız olursak Porto küçük bir %1 gibi. Yeşillikte desteğini koruyor. Bakınız günlük bazda desteğini koruyor. 2 dolar 38 sent seviyelerindeyiz. Şuraları bir kaldıralım arkadaşlar. Belki yeni formasyon görürüz. Çizgilerden kaçar gözümüzden. Evet. İlk direncimiz 2.70. Desteğimiz 2 dolar 15 sent. Günlük bazda. Haftalıkta bir formasyonumuz var mı? Haftalıkta haftalıkta iki türlü konuşabiliriz. Bir destek, bir de direnç konumunu konuşabiliriz. Yani 2.15 desteğimiz var. Yukarıda da hareketli ortalamalardan 3.5 dolarda direncimiz var. EMA 50 günlük ortalama. Eğer 3.5 doların üzerine çıkar bir hafta oyalanabilirse o zaman bir 7 dolara kadar gitme şansı var. 7 dolardaki direncimiz de burası arkadaşlar. Bakınız şurası. Tam 7 dolar. Porto için de bunu söyleyebiliriz. Şimdi Shiba'ya geçiyoruz arkadaşlar. Orada Pepe falan da vardı değil mi? Hatta başka bir coin daha var orada. Onu da paylaşıyor olacağım sizlerle. Evet. Lady. Bakınız bu Lady coin'i de takip edin arkadaşlar. Çok yükseldi ama alın demiyorum. Takip edin. Takip edin. Doge. Doge'de 0.072'lerdeyiz. Yani 70 desteği var. 80 direnci var Doge'nin. Bakınız. Bu desteği kaybetmediği sürece sıkıntı var mı? Yok. 70. Ha, kaybederse ne olur? Kaybederse aşağıda dip var. 62'ler var. Tam alım fırsatı verir o zaman kaybederse ama şu anda da bir alım fırsatı vermiş sanki tekrar. Önünde direnç 80. 80'i de kırarsa bir 90, 85 direnci var yine. Shiba ne yapıyor hocam? Shiba %1 civarında yukarıda. Düşen trendi günlük bazda kıramadı hala. Ama 4 saatlikte kırdığını görüyoruz. Bakınız. Shiba'nın düşen trendi bir 4 saatlik bazda kırdığını görüyoruz. Bakınız. Şuradan tepeden kısa bir trend çizgisi çizersek kırıldı. EMA 50'yi de kırdı. Simetriye geliyoruz. Yani simetri bunun EMA 200 günlük ortalamayı gösterir arkadaşlar. Çizelim bakınız. Tak EMA 200 gün. Ne varmış burada? 10-14'te direnç var arkadaşlar. Shiba şu anda 0'ın birin hanesine misafir etti. Ve herhalde biraz daha kalacağı benziyor. Şu anda 88'lerde ilk direncimiz 0'a atması yönde. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Ladies, gentlemen. Bakınız. Önce bir geldi. Dipledi. Tekrar başladığı yere geri döndü. Başladığı yere geri döndü. Nereye kadar iğne atmış arkadaşlar? 18.80 iğnesi var. Nereye kadar gerilemiş? Sıfırları saymıyorum. 18'lerden sıfırı da ilave ederek hanesini alarak 40 küsürlere kadar. Evet. 18'lerden yani 5.0 18'lerden 6.0 40'lara kadar geri düzeltmiş. 6.0 40'lardan arkadaşlar 6.0 40'lardan tekrar hatta 7.0 pardon 6.0'dan 7.0'a 7.0 40'lardan 0 bol olunca karışıyor. Tekrar 6.0'lara kadar yani 0'ı bir daha atmış. Bu oyalanıyor. Şimdi bir daha geri çekilebilir. Takip edin. Alım fırsatı verebilir mi? Alın demiyorum. Bakınız. Hani bol sıfır hastası olanlar var içinizde. 50 lira 100 lira atarsınız unutursunuz. Yani zevkinizi tatmin etmiş olursunuz. Böyle hastalar var ya hani. Şimdi öyle düşünüyor ki vatandaş ya diyor of diyor 7-0 bu 1 dolar olursa ben böyle hayal kurmayın arkadaşlar. Gerçi hayal 50 TL 100 TL'den kurun. Önemli değil. Kaybetseniz de dokunmaz. Yani 50 TL 100 TL. Yani bir çay çorba kahve içtim dersiniz bir arkadaşımla. Yani onun için
Ha, böyle olabilir. Bu coin'ler Pepe ile beraber iddialı girdi bu piyasaya. Pepe, biliyorsunuz Binance, onu söylemeyeceğim arkadaşlar. Ya ben karşıyım biliyorsunuz ona. Bir çiftle tekrar işlemi açtı. Eee, ama fiyatlamasını yapmıştı şu ana kadar. Gerekli fiyatlamayı yaptı. Milleti içeri çekti. Peşinden de, çünkü farkındaysanız ben o dönemlerde Pepe'den hiç bahsetmedim sizlere. İstek de oldu. Girmedim. Niye? Burada vatandaşlar formasyon yapar gibi göründü. Çekti içeriye. Pepe. Hala Pepe'yi pompalıyorlar. Pepe, Lady, bunlar var. Shiba Doge de var öbür tarafta. O zaman denenmişleri dener. Yani öyle de düşünmek lazım. Hani birkaç kişi sorduğu için baktım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi Metaverse'lere girmedik çoktandır değil mi? Bugün Metaverse'lerde olacak. Dedim ya, bugün çok coin'e bakacağız. Aks. Evet. Aks 4 saatlikte şuradan gelen düşen trendi kırdı. Nereye kadar geriledi? 6.48. Şu an 6.84. Yarım puanlık bir yukarıda. Arkadaşlar, Metaverse'lerde henüz bir yükseliş görünmüyor. Yatay hareket görünüyor. %3'lük 5'lik yeşiller Gala haricinde. Gala bir 10-15 yapıyor bazen ama Gala bir, yani eğer demek ki bu piyasa bir dönse en öne Gala çıkacakmış gibi duruyor. Bakın, Gala yol arıyor. Kendine yol arıyor. Ama yolu bulamıyor. Evet. Evet, 243 dolara 9 milyon dolar vurdu. Arkadaşlar o fazla da inanma. Fazla da inanma. Şimdi kendini koy ya. Kendini koy. Sen 250 dolar yatırdın. Misal Pepe'ye. 250 doların 100 bin dolar oldu. Sen durur musun orada ya? Ancak orada duranlar ne biliyor musun? Multimilyarderler, multimilyonerler. Adam paranın hesabını bilmez, milyon dolarların. Ya burada zevk yapar o 200'e, onu satmaz o zaten. 1 milyon dolar da olsa satmaz. Niye, ihtiyacı yok ki? Ha, onlar olur. Ama küçük yatırımcıların bunu 250 dolar yatırıp da, doğruya doğru konuşacaksın kardeşim, harbi zaman. 250 dolar yatırıp da 100 bin doların oldu mu, 50 bin dolar, 10 bin dolar oldu mu adam takla atar kaçar ya. Evet, Lazio Yaşar yazdı, 10 bin dolarda bile durmaz. Durmaz arkadaşlar, şimdi doğruya doğru. Ne kadar dişini sıkacaksın? Değil mi? Böyle füze gibi gitsin. O şekilde de geri geliyor zaten. Satmak için elin ayağın birbirine dolaşır. Evet, yani bu tür hayallerden uzak durun. Uzak durun arkadaşlar. Hatta öyle bir şey yazıyorsa okumayın bile onu ya. İşte geçen de ben bu konuya değindim. Hani efendim, Bitcoin 50 centlerdeydi. Geliyorsun şimdi bir sohbete dalıyorsun. Ya falan tarihte Bitcoin 50 centti efendim. İşte 100 dolarlık alsaydım şimdi ben milyonerdim. Milyon dolarlarım olduydu. Olmazdı kardeşim. Senin olmazdı. Niye olmazdı? Az önceki anlattığım gibi 50 centlik almışsın, 100 dolar almışsın. 50 bin dolar olmuş senin paran. Kaçar kaçar satarsın onu. Çünkü sen fakirsin arkadaşım. Sen sermayen belki 3-500 bin dolar, belki 100 bin dolar, belki 50 bin dolar. Ama öbürünün milyon dolar sermayesi olan kişinin rahatlığı kadar sen piyasada rahat edemezsin. Unutamazsın. Uykuların kaçar ya. Satana kadar canın çıkar. Doğruya doğru. Doğruya doğru. Varsa aksini düşünen, biz buradayız. Yazın. Sayın milletvekili zaten yazmış. Hocam yani 10 bin dolarda bile duramam ben demiş. Yani duramazsın arkadaşlar. Evet. Güzel kardeşlerim. Şimdi devam edelim. Gala diyelim. Gala. 0.030 dolardayız. 40 çok önemli Gala için. Eğer
40'ı aşarsa güzel bir çıkışlar yapacak. 40'ın üzerinde kalması lazım ama. Bakın burada bir W yaptı, tam çalıştıramadı W'yi. Eğer W buradan çalışaydı işte o zaman EMA 50, 37, 38'leri görme şansı biraz daha yüksekti 4 saatlikte. Günlük bazda şöyle düşünecek olursak günlük bazda da aslında güzel bir formasyon geldi bakınız. Yani bizleri galada şu bekliyor arkadaşlar. Şu yukarıdan aşağıya gelen bir düşen trend kırıldı. Bizi simetrik bazda şurası bekliyor. Bu derinlik. Bu da 48'ler. Evet, Litecoin'e bakalım arkadaşlar. Sandman'a hangisine bakarsak bakalım bugün genelde bir küçük bir yeşillik var arkadaşlar. Şimdilik bir de Litecoin bakalım. Ondan sonra da yavaş yavaş ne yapalım, programı bitirelim diyorum. Buralara koymuşuz mu biz Litecoin? Hemen hemen istek yapılan yerlere bir tane yazıyoruz zaten. Litecoin. Litecoin. Binance'tan alalım biz bunu. Biz buna $100 hedef verdik arkadaşlar. Sabreden bu $100 alacak. Daha önce geldi çünkü. Bakınız $105 hedef vermişiz. $105. Daha önceki oklarda gördüğünüz gibi şuraya koymuşuz. $90'dayken demişiz ki arkadaşlar $100 geliyor. Ve $105'a ineldi. Şimdi ne yapıyor hocam? Bakalım $100 mı şimdiki hedefimiz? Değil mi? Hemen söylüyorum arkadaşlar. Şu trend kırıldı. Dikkat beyler. Simetri çalışır. Desteğimiz de burası. Simetri zaten yukarıda $106. 105-106 dolar geliyor. Yine $100'ın üzeri geliyor Litecoin'de. Sıkıntı yok. Diyoruz efendim. Bu ara şöyle bir yayınımızı kontrolü hala yapalım. Saat 20'de başladık. Şu anda 21.19, yaklaşık 1,5 saate yakın sizlerle birlikteyiz. Güzel kardeşlerim, kanalımıza katıldınız, katıl butonuyla üye oldunuz ve bizleri yalnız bırakmadınız. Gecenin bu ilerleyen saatinde hep beraber ne yaptık? İyi ya da kötü hoş sohbet oldu. Yani amaç muhabbetti. Grafik tabii ki bunun ana anahtarı. Güzel kardeşlerim, her şey bir tarafa, haftaya güzel başladık. İnşallah güzel yükselişler bizleri bekliyor olacaktır. Dediğim gibi dolar endeksini unutmayınız. Dolar endeksi kırmızıya dönerse Bitcoin devam eder yolunda. Keza aynı zamanda dominans da aynı şekilde. Dominans da kırmızıya dönerse Bitcoin yoluna devam edecektir. Ama dominans ve Bitcoin'in birlikte kırmızıya dönmesi kötü. Altcoin'leri uçuruma götürür. Burada altcoin'lerin tek el freni dominansın o zaman istemediğimiz gibi yeşile dönmesidir. Adacoin uzun vadede $1 görebilir arkadaşlar. Görebilir yani. Pardon, özür. Ama bunu da önümüzdeki süreçte Adacoin ile ilgili çıkacak bir olumsuz haber girerse piyasaya o zaman daha da geri gelebilir. Önemli olan o coin'le ilgili olumsuz haberlerin piyasaya düşmemesi. Dedi yarın efendim SEC işte bu menkuldür. Öbürü de emtiadır. Böyle bir çatışmaya girer. Ripple gibi davaya girer. Maruz kalır. O zaman bir şey diyemem tabii ki. Evet güzel kardeşlerim. Bu akşamlık benden bu kadar. İnşallah yarın akşam bu saatlerde evde yokum. Yayınım biraz erken olacak. Büyük bir ihtimal canlı ya da normal video çekebilirim. Ama her halükarda bir videom gelecek, canlı ya da normal. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Herkese bol kazançlar arkadaşlar. Hoşça kalın.